En popüler yapay zeka araçlarını bir arada barındıran birçok farklı site var bildiğiniz gibi. Bunların arasında en popüler hangisi diye sorsam muhtemelen birçoğunuz Higgsfield diyeceksiniz ki bununla ilgili daha önce anket yapmıştım zaten. Evet, geri geldim. Bunu da Higgsfield'da yaptım. Seedance'da yaptım tabii ki. Higgsfield bir yapay zeka modeli değil sadece. Hepsini bir araya getiren bir site, bir araç diyebilirim aslında. Şöyle de ilginç bir şey var. Higgsfield'la daha önce birçok video yaptım ama ilk videomu ne zaman yapmışım diye tam bir yıl önce bugün yapmışım arkadaşlar. Higgsfield videomu. Baksana çok komikmiş ya ortaya çıkan videolar filan ve o zaman çok iyi geliyordu. Yani ve diyordum ki lan ne güzel yapıyor filan diyordum. Şimdiki haline baktığımızda inanılmaz bir yere evrildiğini görüyoruz. Higgsfield böyle özellikle viral olabilecek sinematik kamera açıları veya işte viral olabilecek trend böyle kamera hareketleriyle çok popüler olmuştu. Sonra yapay zeka konusunda inanılmaz yerlere geldiler. Daha sonra da çok eleştirildi. Ben de eleştirdim. Çünkü çok agresif ve bazen de etik olmayan bir pazarlama yöntemine gittiler. Ama günün sonunda Higgsfield'ı ben günlük hayatımda da ajans tarafında, Ozworks tarafında da çok yoğun bir şekilde kullanıyorum ve kullanıyoruz ekip arkadaşlarımızla birlikte. Şimdi Cinema Studio 4 özelliği geldi. 4 modeli geldi daha doğrusu. Bugün ondan bahsedeceğim. Cinema Studio gerçekten çok başarılı bir araç diyebilirim. Higgsfield'ın kendi geliştirdiği bir araç. Modeli seçmiyorsunuz, kendi karar veriyor ama çoğunlukla Seedance 2.5 seçiyor. Da MCP özelliğinden bir bahsedeceğim. MCP artık çok popüler bir terim haline geldi. MCP Model Context Protokol anlamına geliyor. Bunu Higgsfield'ı Cloud'a, ChatGPT'ye, Cursor'a, Cloud Code'a, OpenClaw ve Hermes'e entegre edebiliyorsunuz. Ve bayağı sohbet içerisinde yazışarak böyle video, görüntü vesaire üretebiliyorsunuz. Bu arada Higgsfield'ın sevdiğim bir yönü var. Öncelikle Kazak asıllılar. Kazakistan'dan çıkma. Kazak asıl değil bayağı. Kurucusu bir Kazak ve çalışanlarının %70'i falan Kazakmış. Hala kendi ülkesini böyle çalışanlarını tutuyormuş. Hatta geçenlerde şöyle bir kısa film yaptılar. Ben de paylaşmıştım. Kökbörü diye. Bizim Gökbörü yani. Bununla ilgili bir animasyon kısa film yaptılar ve paylaştıkları her şeyi geçenlerde 1,5 saatlik bir uzun metraj film yaptılar. 95 dakikalık. Her şeyi açık kaynak olarak paylaşıyorlar ve yapay zeka öğrenmek istiyorsanız bence bu açık kaynak kısım inanılmaz yararlı olabilir. Çünkü bak mesela bu siteye girdiğinde, bu linke girdiğinde Higgsfield'ın sitesinde görebilirsiniz bunu. Bakın bütün sahneleri paylaşmışlar. Her şeyi ve promptları dahil. Bakın promptlarına kadar paylaşmışlar. Karakterleri nasıl oluşturmuşlar. İşte bak 14.593 tane regeneration. Toplamda 100.451 tane aset oluşturmuşlar bu filmi oluşturabilmek için. Tabii ki çok para bunlar. Öyle az buz paralar değil. Bunu 500.000 dolara mal etmişler ki kendileri de bayağı bir yatırım alıyorlar. Neyse buralardan bu filmleri nasıl üretiyorlar? Hangi sahneler için hangi promptları kullanıyorlar? Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Hatta MD dosyalarını bile paylaşıyorlar. Gerçekten burada helal olsun dememiz gerekiyor. Ha bir de Supercomputer'dan da bahsedeceğim bu arada. Supercomputer'da aslında Higgsfield'ın kendi içerisindeki bir LLM. Yani bayağı Cloud gibi işte hatta arka planda Cloud kullanıyor. ChatGPT gibi burada kullanabiliyorsunuz. Yazışarak bir şeyler oluşturabiliyorsunuz. Şimdi önce hatta bir Supercomputer'da yaptığım bir şeyi göstereyim ben size. Şöyle en başa bir alayım. Ve bir prompt yazdım. Ekranı durdurarak bunu okuyabilirsiniz. Önce kendi karakter referansımı oluşturdum bunun için tabii ki. Ve bu oluşturduğum filmde Supercomputer'da bunu referans verdim sadece. Son Kebap, Son Dürüm diye bir kısa film oluşturmak istedim Supercomputer'ı kullanarak ve dediğim gibi şu promptu yazdım. Bir kere daha söylüyorum, ekranı durdurarak şu anda bunu alabilirsiniz isterseniz. Sonra kendisi işte düşündü. Kendi kurguyu oluşturdu. Sahneleri kendisi oluşturdu. İşte birinci sahne 12 saniye şöyle olsun. İkinci saniye 12 saniye böyle olsun. Bu arada ben senaryoyu kendim yazdım. Yani yazdım derken kabaca yazdım işte. Önce adam bir dürüm alsın. Sonra bir sniper onu takip etsin. Sonra adam sokakta koşsun, bir motora binsin. Bir jip gelsin onu takip etsin. Sonra işte adam motordan düşsün. 2 tane kötü adamla dövüşsün. Sonra bir çatıda güzel manzaraya karşı dürümünü rahat rahat yesin diye. Böyle sahneleri tek tek oluşturdu. Arada revize verdim. Şu son dürüm sahnesini bir daha yap dedim mesela. Adana dürüm gibi olmadı o dedim. Sonra bir tane dürüm referansı verdim bakın şöyle.
Yine çok yapamadı bu arada. Tekrar denemek gerekebilir. Mesela dedim ki bu dövüş sahneleri çok durağan oldu. İri adamlar bir anda karşıma çıksınlar ben koşarken filan dedim. Ya böyle bayağı anlatıyorum aslında. Dümdüz anlatıyorum yani. Öyle inanılmaz Jason promptlar bilmem neler filan yok arkadaşlar. Dümdüz anlatıyor. Bodoslama. Buna bir giriş sahnesi yazalım dedim. Önce giriş sahnesi yazmamışım çünkü. Ve en sonunda şöyle filmi bak tamamladı. Bu kadar yazışma ama öyle çok uzun yazışmalar değil. Bu arada önce mekanları filan da oluşturdu. Stilini, bu renk paletini oluşturdu ki tutarlı olsun diye. Ve sahneleri oluştuktan sonra sahneleri kendisi seçti bu arada. Ben onlara da müdahale etmedim. Ve en sonunda bana bütün bu videoları birleştirilmiş halde verdi. Ha mükemmel bir kurgu mu? Değil. Buna müdahale etmek gerekiyor. Dürüm de maşallah okkalı bir dürüm oldu. Böyle Adana dürüm olmaz da. Bakın işte burada ben bir ara sokağa giriyorum. Ondan sonra işte dürümün peşinde birileri var. Bir sniper işte bana ateş ediyor. Burada slow motion falan yapmış hatta. Sonra ben burada koşmaya başlıyorum. Sonra işte bir adamın motorunu alacağım şimdi. Bak bunu aldıktan sonra işte yola koyuluyorum. Burada da bir işte jip beni takip edecek dedim. Burada karşımdan geliyor. Burayı tabii kurguda kesmem lazım. Sonra işte jip beni takip ediyor. Bir meyve tezgahına dalıyor. Ben de motordan düşüyorum o sıra. Burada biraz Torreira gibi yuvarlanmışım ama. Neyse Galatasaraylı arkadaşlar kusura bakmasın. Talisca gibi de yuvarlanmış olayım hadi. Sonra burada bir dövüş sahnemiz var. Kung fu sahnesi. 2 tane iri adamla dövüşüyorum. Ya bu Seedance bu dövüş sahnelerini çok iyi yapıyor zaten bildiğiniz gibi. Evet burada da bir kung fu selamı verdim. Sonra işte güzel bir manzaraya karşı çıkıyorum. Bir dama çatıya ve burada kebabımı afiyetle yiyorum. Dediğim gibi bakın sadece dümdüz prompt verdim. Her şeyi kendisi yaptı. Yani süperkompütürde bu şekilde film oluşturabilirsiniz. Tabii ki Seedance pahalı bir model. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Bütün videolarımda söylüyorum bunu arkadaşlar. Şimdi gelelim Cinema Studio kısmına. Cinema Studio benim Xfield'daki en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Yeni modeli, yeni versiyon çıktı. Cinema Studio 4. Bu yukarıda gösterdiği işte filmler, diziler Hicksfield'ın kendi serilerini Cinema Studio ile yapıyorlar. Şimdi burada ne yapabiliyoruz? Bir kere 50 tane referans verebiliyoruz buraya. 50 görüntü veya ses veya video verebiliyoruz. Zaten Seedance 2.5'in özelliği bu. Onun dışında film setup kısmına geldiğimizde burada film türünü seçebiliyoruz. İşte komedi, korku, aksiyon, genel, epik vesaire diye. Buradan nasıl bir dönemde geçsin dönemi seçebiliyoruz. Buradan da filmin temposunu seçebiliyoruz. Oluşturduğumuz videonun daha doğrusu. İşte kaotik mi olsun, dinamik mi olsun, sakin mi olsun, tek plan mı olsun veya otomatiğe mi bıraksın. Burada kamera özellikleri var. Kamera özelliklerinde de modern, oto, işte DV, 8 mm, 35 mm, lens seçebiliyorsunuz oluşturduğunuz görüntünün ve diyafram açıklığını seçebiliyorsunuz. İşte arka plan bulanık mı olsun nasıl olsun diye ve kameranın hareketini de seçebiliyoruz ki bu zaten Hicksfield yapan özelliklerden bir tanesiydi bu özellikle kamera hareketleri. Diyorum renk paletine. Burada da popüler filmlerin renk paletleri var. Bunlardan seçebilirsiniz. Mesela benim birazdan göstereceğim video şu renk paletini seçtim. 2 Days to the Horizon. Ve son olarak da lighting kısmında o oluşturacağınız videonun genel ışık tarzını, ışık türünü seçebiliyorsunuz. Ha isterseniz New Light Preset'e tıklayarak buradan kendiniz de bir ışıklandırma ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da yapmak çok kolay zaten. Böyle bir arayüz yapmışlar. Ve aşağıda şimdi önemli olan kısımlardan bir tanesi Elements. Elements'e tıkladığınızda burada kendinize karakter, location yani mekan ve props yani işte sahnede kullanacağınız böyle işte araç, gereç bunları da üretebilirsiniz. Ben mesela bak karakterimi ürettim. İşte bir kendimi ürettim şöyle karakter referansı olarak. Bir şöyle yanıma bir Ava diye bir robot ürettim. Bir de boss karakter, kötü karakter ürettim. Son kaktüs diye bir hikaye oluşturdum kafamda. Dedim ki işte yanımda bir robot var. Kurak bir gelecekteyiz. Buna benzerini dance videomda yapmıştım bu arada. Bu kurak gelecekte son bir kaktüs var. İnsanlığın umudu. O kaktüsün peşindeyiz ben ve robotum. Ve bunları tek tek böyle yazdım arkadaşlar. Önce mekanları ürettim. Mesela işte burada bakın. Ben ve işte robotum bu kurak yere gidiyoruz.
promptlar yazdım. Zaten Elements'ten direkt seçiyorsunuz veya karakteri veya mekanı veya add tuşuna bastığınızda burada her şey çıkıyor bakın. Şimdi bunları ben İngilizce yaptım ama bir kısmı Türkçe bu arada. Türkçe olanları göstereyim size. Hiç fark etmiyor bu arada İngilizce ya da Türkçe yazmanız. Bu sahnede son boss fight bu. İşte bak demişim ki fanus yani şu mekan olarak burayı yaptım önce görüntü ve robotumun karakterleri var. Fanus içindeki bir dövüş sahnesi. Char Ozan ve Char Ava yani ben ve robot karşısında mekanın koruyucusu yaratık. Char boss vardır. Önce yaratık Ozan'a bir yumruk savurur. Ozan eğilir. O sırada robot yaratığın sırtına tırmanır ve robot kolunu yaratığın boynuna sokarak bitirici hamleyi yapar. Fakat o sırada yaratık son bir hamleyle robotu duvara savurur. Böyle bayağı prompt yazmışım. Dümdüz anlatmışım yani. Ve bakalım sahneye. Sonra demişim ki işte robot hasar almış yerde yatıyor. Ozan da robotun yanına gidiyor. Ve işte üzgün bir şekilde bakıyor. Robot burada ölür. Gözündeki ışık kırmızıya döner. Sonra adam arkadaki fanusa doğru ilerler demişim. Çok iyi anlıyor Seedance gerçekten promptları. Bir köprü sahnemiz var. Ava köprüden giderken bir anda ahşap köprü çöker. Burada ben bayağı aşağı gidiyorum ama bir sonraki sahneye de Ava beni kurtarıyor işte. Burada böyle yolda karşılaştırdığımız kötü yaratıklar var. Kumdan yaratıklar. Böyle çorak toprak yaratıkları. Bunlarla bir dövüş sekansımız var. Yani bu karakter referansı aslında oluşturduğunuzda baya sizi yapabiliyor Seedance. Baksana bu baya benim yani. Bunları birleştirmedim henüz. Daha sonra ben bunu tamamlayıp birleştireceğim. Onu da zaten paylaşırım sizle sosyal medya hesaplarımda. Bu arada Project Brief kısmına geldiğimizde de burada ben bütün projemi yazdım. Buraya projenizi yazarsanız oluşturacağınız ayrı ayrı sahneler olsa bile tutarlı olacaktır. Çünkü burada bütün detayları aslında tek bir seferde vermiş oluyoruz Higgsfield'a. Bunu da ChatGPT'ye, Cloud'a, Gemini'ye yazdırabilirsiniz bu proje briefini. Şimdi MCP kısmından bahsedeyim gelin. Burada da ilk başta söyledim. Şu gördüğünüz modelleri Higgsfield'e ekleyebiliyoruz. Ben hemen hemen hepsini ekledim. Cloud'da da ChatGPT'de Hermes'e de ekledim. Bu arada MCP'yi eklemek çok kolay gerçekten. Burada tüm adımları bakın teker teker yazıyor. Hepsi için ayrı ayrı ekleme yöntemi olduğu için hepsini tek tek gösteremeyeceğim. Fakat şuradan MCP'yi, CLI değil bakın MCP'yi seçtiğinizden emin olun. Buradaki adımları uyguladığınızda direkt ekleyebilirsiniz istediğiniz platforma. Cloud'da bir kullanım örneğimi göstereyim. Cloud'da mesela sadece şunu dedim bakın. Higgsfield ile bir thumbnail yap. Higgsfield'ın Cinema Studio 4 adlı aracını anlattığım bir YouTube videosunun thumbnail olacak. Benim yüzümü kullan, daha önce Higgsfield'da Sol karakter olarak tanıtmıştım kendimi dedim. Resmimiz çekti, karakteri çekti. Önce şöyle 2 tane görüntü oluşturdu. Bunları yazısız oluşturdu. Sonra dedim ki işte Cinema Studio 4 yazsın üzerinde dedim. Şöyle kapak görselleri oluşturdu. Bunlardan birini muhtemelen kullanacağım zaten. Bu videonun kapağında da görürsünüz. Ya da yenilerini yaparım bilmiyorum, emin olamadım. Şu anda yazı çok okunaklı değil. ChatGPT'den bir örnek göstereyim, kullanım örneği. Burada da ChatGPT'de yeni sohbette şöyle yapıyoruz. Higgsfield dediğimde zaten çıkıyor. Ondan sonra istediğinizi yazabilirsiniz ve ChatGPT'nin içerisinde direkt Higgsfield'dan istediğiniz görüntü veya ses modeliyle üretim yapabiliyorsunuz veya video modeliyle. Bir zaman gezginini kamera yandan paralel takip etsin. İlk çağdan günümüze kadar sürekli koşsun tek planda dedim. Bunu 30 saniye bir video yap. 480p çözünürlükte, çok kredim gitmesin diye. Seedance 2.5 ile yap dedim. Ve bakın şöyle bir video yaptı. Bunu direkt ChatGPT'nin içinden izliyorum şu anda. Tabii Higgsfield'a da gidiyor. 30 saniye boyunca adam böyle devirden devire portallardan geçerek koşuyor. Biraz karakter tip Ryan Gosling'e benzedi sanki yalnız. Böyle de arada ünlü oyunculara benzer şeyler yapabiliyor Higgsfield. O biraz, daha doğrusu Seedance yapıyor bunu da. O biraz sakat, dikkat edin. Telife melife takılmayın sonra. En son adam işte kolundaki teknolojik saate bakıyor. Bir de şöyle bir şey yaptım. Yine referans görselimi verdim. Kendi karakterimi işte referans sheet olarak oluşturmuştum. Sonra böyle 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane farklı obje verdim. Ve dedim ki Image 1'deki adam tüm objeleri sırasıyla kullandığı bir yarışmadadır. Sokakta start çizgisinden başlar ve sırasıyla referanstaki tüm ürünleri hızlıca kullanır, sonra finish çizgisinden geçer. Bakalım nasıl bir şey olmuş. 30 saniye bu arada bu da. Evet, sürekli hareket eden bir masanın üzerinde gidiyor. Yani çok iyi olmamış. Buna benzer başka bir çalışma yapmıştım. O daha iyi olmuştu. Hello? Sinema Studio, MCP ve Supercomputer böyle arkadaşlar Higgsfield'da. Aşağıya açıklama kısmına bir link bırakacağım. O linkten bakabilirsiniz. Şimdi gelin fiyatlandırmalara bakalım. Gizli pencere açtım. Yani login olmayacağım. Gizli pen bakalım nasıl bir avantaj sunuyor şu anda. Geliyoruz, burada tıkladık. İlla üye ol diyor. O zaman gizli pencere değil de kullanmadığım başka bir hesaptan gireyim. Burada şimdi biraz sorular sordu bana, işte neyi kullanacaksın, ne yapacaksın Higgsfield'da, şöyle bir şey işaretleyelim. Çünkü ilk defa girdiğim bir şeyden giriyorum şu anda, hesaptan giriyorum. Bunlar fiyatlandırmayı etkileyecek şeyler değildir diye tahmin ediyorum. Evet, %10-55 indirim kazandınız diyor. Herkese muhtemelen aynıdır da. Evet, burada bakın arkadaşlar, şimdi Plus üyelik yıllık aldığınızda, bak aylıkta 49'a geliyor, yıllıkta 29'a geliyor. Toplamda ayda 1000 kredi veriyor. Ultra'da ise 3000 kredi veriyor. 4 tane Seedance 2.0 videosu yapabiliyormuşsunuz 1000 kredide. Ultra'da 133 tane Seedance 2.0 videosu yapabiliyormuşsunuz. Onun dışında şöyle unlimited seçenekler var. Bunlar zaman zaman değişebiliyor bu arada. Unlimited'ı bazen kaldırabiliyorlar. Bir de starter paket var da bu hiçbir işe yarayacağını düşünmüyorum. 15 dolara 11 tane Seedance 2.0 fast videosu yapabiliyormuşsunuz. Seedance 2.5'i yazmamışlar yalnız. Şöyle yapalım. Kaç kredi gidiyor ona bakalım. Mesela Plus'ta ayda 1000 kredi veriyordu ya. Ben kendi üyeliğime geleyim. Evet bak, Seedance 2.5'teyim şu anda. 720p yapalım hadi. 30 saniyesi 720p'de. High'da bakayım, standarda aldığımda değişiyor mu? Değişmiyor. 195 kredi şu anda. 10 saniyeye alsam şöyle. Burada 65 kredi. Peki Seedance 2.0'a gelsem burada 8 saniyesi 36 kredi. 15 saniyesi Seedance 2.0 en fazla 15 saniye, 2.5 30 saniye yapıyor. Bu da 68 kredi. Seedance 2.0 68 kredi, 15 saniye 720p'de. Bir kere daha söylüyorum. Seedance 2.5 bu da 15 saniyede kaç kredi? Karşılaştırma yapalım. 15 saniyede 98 kredi 720p'de. Yani 1000 kredi veriyordu. Toplamda 10 video filan yapabiliyorsunuz. Seedance 2.5 ile 15 saniyede 720p'de. Benim önerim şu olur: 480'i alın abi. 38 krediye düşüyor. Daha sonra Topaz Mopaz indirin bilgisayarınıza. Orada offline olarak bilgisayarın üzerinden çözünürlüğü yükseltin. Eğer daha fazla video üretmek istiyorsanız. Çünkü pahalı. Yani pahalı arkadaşlar, pahalı, yapacak bir şey yok. Her yerde pahalı. Higgsfield'da da pahalı. Kendi platformunda da pahalı. Öbüründe de pahalı. Orada da pahalı. Daha önce de kendi platformda da Seedance 2.5'i anlatmıştım zaten. O videomu da izleyebilirsiniz. Hatta orada konuşma içeren videoların falan nasıl yapıldığını da göstermiştim. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Valla kısa videoyu bitirelim artık. Bir kere daha söylüyorum. Aşağıya açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Merak ettikleriniz varsa onları da yazın. Mümkün olduğunca objektif bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ve bir de şu var. Bak, yani her ürettiğiniz mükemmel olacak diye bir şey yok. Onu da göz ardı etmeyin. Yani bir ürettiniz, olmadı, bir daha kredi harcamak zorundasınız. Maalesef olmayınca krediyi size iade etmiyor bu platformlar. Hiçbirisi yapmıyor. Keşke öyle olsa ama değil. Neyse. Yine çenem durmadı. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.